Herkese selamlar. Bu videoda Thor ve Omni-Man arasında gerçekleşecek olan bir rekabette kimin nasıl kazanacağını açıklayacağım. Biliyorsunuz ki daha önce böyle bir video için söz vermiştim ve olası bir karşılaşmada her iki karakter için de analiz yapacağından bahsettim. Invincible'ın ikinci sezonunda büyük bir Marvel cameo'su beklerken her iki evrenin de çoklu evren vasıtasıyla bir araya geleceğini sizlere bu videoda açıklamıştım. Elbette Omni-Man ve Thor asla karşı karşıya gelmeyecekler, ancak ben her zaman olduğu gibi iki karakterin de featlerinden ve birbirlerine nasıl zarar verebileceğinden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlıyorum dostlar, ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. The realms are mine. Think. Öyleyse ilk olarak Omni-Man'in güçleri ve yeteneklerinden başlayalım. Omni-Man yani Nolan Grayson, Wiltshire İmparatorluğu'nun bilinen yegane varisiydi. Kendisi safkan bir Wiltshire olarak türünün en önde gelen üyesiydi. Nolan'ın babası Wiltshire'ın en güçlü imparatoru olan Argal'dı ve Argal Theodos tarafından öldürüldükten sonra herkesten Nolan'ı korumak amacıyla bu gerçek bir süre kadar saklandı. Nolan kendi mirasının farkında olmadan binlerce yıl yaşadı ve bu süreçte birçok savaşa katıldı. Bazı Wiltshire'lar diğerlerinden daha güçlü oldukları için Wiltshire'ların bilinen bir güç sınırı yoktu. Bu adamlar savaştıkça ve tecrübe kazandıkça daha da güçleniyorlardı. Ayrıca safkan Wiltshire'lılar diğerlerinden çok daha güçlü olabiliyor. Zaten bu sayede Omni-Man kendi türündekilerle kolayca başa çıkabiliyordu. Ayrıca bir gezegene hızlıca uçarsa yer kabuğunu ve çekirdeğini parçalayıp gezegeni tamamen yok edecek kadar güçlüydü. Invincible'ın 2. sezon 4. bölümünden öğrendiğimiz kadarıyla 65 milyon yıl ışık yılı uzaklıkta bulunan Başak Süper Kümesi'ne kadar bir haftada uçmayı başardı. Zaten Nolan'ın nefesine en fazla 2 hafta kadar tutabileceğini çok iyi biliyoruz. Her ne kadar zaman zaman dinlenmiş olsa da uzayda bu kadar çabuk mesafe kat edebilmesi ne kadar hızlı olduğunu bizlere gösteriyor. Omni-Man herhangi bir gezegen yüzeyinde yeterince hızlanırsa etrafında nükleer reaksiyon oluşturuyor ve küresel yok oluşa neden olabiliyordu. Hatırlarsanız ben daha önce hazırlamış olduğum DC videolarında aynı şeyi Superman'in de yapabileceğinden, hatta sırf bu yüzden dünya yüzeyinde hızlanmadığından bahsetmiştim. Nolan ya da Superman gibi karakterler Flash gibi değillerdi. Flash'ın çevresinde oluşan elektriklenme onu ve çevresindekileri koruyordu. Flash oluşturduğu elektriklenme sayesinde atomların arasından yağ gibi kayıp gidiyordu. Ancak Omni-Man ya da Superman gibi karakterler etraflarında çok yüklü miktarda enerji taşıyorlardı ve sırf bu yüzden çok büyük felaketlere neden oluyorlar. En nihayetinde Omni-Man hem bu enerjiye dayanabiliyor hem de çok büyük yıkımlar yapıyordu. Elbette Omni-Man'in dayanıklılığı ve gücü doğru orantılıydı. Ancak kendisine denk ya da aşağısında kalan darbelerde bile hasar alabileceğini belirtmek istiyorum. Yani Omni-Man'in hücreleri Superman'inki gibi değildi. Mesela Superman'e kendisiyle denk darbeler vurulduğunda bile adama bir şey olmuyordu. Çünkü Superman'in Kryptonlu hücreleri o kadar sık durumda ki bu hücreler bozulmadığı sürece hasar almıyorlar. Sadece Kryptonit'in radyasyonuyla bu hücreler bozuluyor ve zarar görür hale geliyordu. Zaten bu yüzden Kryptonlular öldüklerinde bile eğer dünyada kalmışlarsa cesetleri çürümüyordu. Yani Omni-Man ne kadar güçlü ya da dayanıklı olsa da asla hasar görmez bir deriye sahip değildi. Zaten kendisi tek bir darbeyle bir Wiltshire karnını delmeyi başarmıştı. İşte bu tür karşılaşmalarda bu ve bunun gibi durumları göz ardı edemiyoruz. En başından beri söylüyorum dostlar, Omni-Man kesinlikle Superman seviyesinde bir karakter değil. Evet, Omni-Man çok güçlü ve bu güçlerini evrenin her yerinde kullanabiliyor. Ancak Omni-Man'in sahip olduğu bu güçler onu kesinlikle yenilmez yapmıyor. Şimdi gelelim MCU Thor'un en büyük başarılarına. Thor'un yapabileceği şeyleri bilmeyenler kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Özellikle de benim kanalımda hemen hemen her hafta bir Thor muhabbeti dönüyor. Hatırlarsanız MCU'daki Thor'un featleri son filmle birlikte güncellendi ve Thor'un kademesi arttı. Zaten Love and Thunder filminde bir iki tane gezegen başarısı ve yıldız başarısı da vardı. Bu sayede seviyesi fazlasıyla yükselmişti. Elbette bu karşılaşmada Thor'un başarısız ve beceriksiz formlarından ziyade en son halini baz alacağım, haberiniz olsun. Thor'un son formu Infinity War Thor'dan bile çok daha güçlü olduğu için elbette Omni-Man'i yener diyeceksiniz. Ancak bunu nasıl yapabileceğini açıklamam gerekiyor. Biliyorsunuz ki Thor'un büyük seviyede gezegen yok etme başarısı vardı. Omni-Man, Theodos ve Invincible ortalama bir gezegenden çok daha küçük olan Wiltshire'ı yok ettikleri için küçük gezegen sınıfı karakterlerdi. Thor'un sadece kendi sahip olduğu güçleri bile bir gezegeni yok etmesine fazlasıyla yeter.
Ancak Stormbreaker'ın Bifrost gücünü saldığında zaten bir gezegeni kolayca zahmetsizce ortadan kaldırabiliyordu. Ayrıca istediği herhangi bir şeyi yine istediği herhangi bir yere ışınlayabilir. Mesela Bifrost sayesinde Thor'un dedesi Bor gerçeklik taşını çalmıştı. Omni-Man'in uçuş hızı yüksek olsa da o bile bu tür darbelerden kolayca kaçamıyordu. Thor Omni-Man'i herhangi bir kara deliğe ışınlarsa ne olur diye düşünmeden edemiyorum. Ama bunlar sadece başarılar, yani ikili rekabette böyle şeylerle fazla ilgilenmiyoruz. Thor'un Gordur Godbusher'ı 2 defa yenmesi ve ona her anlamda üstünlük kurması onu bütün Marvel tanrılarından çok daha güçlü yapıyor. Bu bahsettiklerimiz ise Zeus liderliğindeki Omnipotent City tanrılarıydı. Bunlar arasında en güçlü Mısır tanrısı olan Ra, Best ya da Celestials da vardı. Zaten bütün bu tanrılar bir yıldızın etrafında yaşıyordu. Thor'un Zeus'u ve Gor'u yenmesi onu gezegen sınıfının da üzerinde yıldız seviyesi yapıyor. Thor Nidavelli'deyken elinde hiçbir silahı yoktu ve nötron yıldızının bütün yoğunlaştırılmış enerjisine dayanması da yine çok büyük bir başarıydı. Bu başarıları şu yüzden söylüyorum dostlar, Omni-Man bir kara deliğe atlayıp intihar edecekti. Nötron yıldızlarının kütlesi ve yoğunluğu, yani enerjisini hesapladığımızda dünyanın yaklaşık olarak 500.000 katı olduğu söylendi. Nötron yıldızı ve kara delikler bir yıldızın süpernovadan sonra bütün kütlesinin çekirdeğine çökmesiyle oluşuyor. Bu durumda çekirdek kendi içine çökerek kara deliğe dönüşüyordu. Kara delikler hayal edemeyeceğimiz kadar yoğunlar ve ışık bile kara deliğin çekiminden kaçamıyordu. Zaten bu yüzden kara delikler çok karanlık gözükürler. Kara delik aslında bir delik değil elbette, sadece süper kütleli bir yıldızın çekirdeği. Yani hem nötron yıldızını hem de kara deliği karşılaştırmamın bir sebebi var. Elbette kara delikler nötron yıldızlarından çok daha yoğundur. Her ikisi de süpernova sonrasında oluşuyor, ancak en yoğun kütleye sahip olan kara deliğe dönüşüyordu. Bilindiği kadarıyla, yani bizim keşfettiğimiz verilere göre bilinen en büyük kara delik ve nötron yıldızı arasındaki güç farkı 2 katı. Daha doğrusu yoğunluk farkları neredeyse 2 katı oluyor. Yani kara deliğin yok edici gücü nötron yıldızının 2 katı kadar yoğunluğa sahip. İşte bu durumda aslında burada kesin bir sonuca varamıyoruz. Eğer Thor bir kara deliğin gücüne dayanmış olsaydı her şey değişirdi. Çünkü her iki karakter de kara deliğin çekimine karşı uçmayı başardı, ancak tam anlamıyla içine girmedi. Ve şunu da belirtelim dostlar, evet, kara delik ışığı bile içine çekiyor ve bu da muazzam bir çekim kuvveti demektir. Yani sonuç olarak kara delik büyüktür nötron yıldızı demek doğru olur. Eğer Omni-Man kara deliğe girip ölmeden çıkabilseydi Thor'dan çok daha güçlü diyecektik. Çünkü Thor nötron yıldızına zar zor dayanırken Omni-Man bir kara deliğe dayanmış olacaktı. Ama normal şartlarda her iki karakterin de kara deliğin çekiminden kurtulması imkansız. Ayrıca hız konusunda Thor'un da çok hızlı olduğunu biliyoruz. Marvel'da Thor ya da Kaptan Marvel gibi karakterler yıldızlar arası mesafeleri kolayca kat edebiliyorlar. Dünyanın çevresine de hızlı bir şekilde dolaşıyorlar. Thor'un reaksiyon hızı ise oldukça yüksekti. Thunderbolt'u yakalaması ve Zeus'a geri fırlatması bunun için muazzam bir örnek sayılabilir. Ya da potansiyel anlamda ışık hızında hareket eden Quicksilver'ın vizyonunda Thor'un hareket etmesi ve diğerlerinin durması Thor'un normalden çok daha hızlı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yine ışık hızında hareket edebilen Gordur Godbusher'dan kaçınması ve onunla mücadele etmesi en azından Nolan'la kapışabileceğini bizlere gösteriyor. Şunu belirtmek isterim ki dostlar, hız her zaman en büyük faktör değildir. Mesela Battle Beast'in büyük bir hız feat'i yok, ancak en güçlü Viltrumite'de olan Trak da 10 gün boyunca savaştı. Yani hız konusunda insanüstü olması bir noktada yeterli. Eğer karşımızda zamanı geri alacak kadar hızlı bir varlık yoksa bence bu tür detaylara takılmamak lazım. Yani düşündüğümüz zaman Kryptonlar da çok hızlılar, ancak Flash kadar hızlı olmadıkları için onun karşısında kaybediyorlar. Çünkü Flash her seferinde zamanı geri alıyor ya da maddenin içinden geçecek kadar hızlanıyordu. Kas gücü anlamında ise Thor'un yine çok güçlü olduğunu biliyoruz. En azından Thor Omni-Man'le baş edebilecek kadar güçlüydü. Ancak burada önemli olan asıl şey Thor'un kullandığı silahları. Stormbreaker ve Mjolnir hem çok sağlam metallerden yapıldı hem de büyüyle güçlendirilmişti. Zaten her iki silahın da Omni-Man'in derisine kolayca zarar verebilmesi lazım. Viltrumite'ların derisini delmek hiçbir zaman sanıldığı kadar zor değildi. Şunu belirtmem gerekiyor ki Omni-Man Thor'u gerçekten zorlar. Ancak Thor öfkelendiğinde ve tüm güçlerini saldığında Omni-Man'in kurtulma şansı olamazdı. Thor'un en büyük güçleri bu saydığım özellikler değil tabii ki. Adam şimşekler ve yıldırımlar oluşturuyor. Thor bu güçleri doğrudan kendisi üretiyordu ve devasa titanları yere seriyordu. Endgame'deki şişko Thor'un bu kadar salak gösterilmesinin sebebi adamın Thanos'a karşı adam akıllı güçlerini kullanmamış olmasıydı. Yani işin aslına baktığımızda Kaptan Amerika bile Thor'dan daha fazla yıldırım ve şimşek gücünü Thanos'a karşı kullandı. Omni-Man'in zaaflarına baktınız mı bilmiyorum ama yüksek frekanslı sesler ve yüksek elektrik enerjisi onu gerçekten zorluyor.
Thor'da her ikisinin de kombinasyonu varken ona karşı kaybetmesi gerçekten çok zor. Hadi bu noktada işi biraz daha böyle ileri götürüp çizgi romanlara geçelim diyeceğim ancak bunun da pek bir anlamı kalmazdı. Sonuçta Omni-Man bir çizgi roman karakteri ve izlediğimiz dizi tamamen çizgi romanlara göre ilerliyor. Thor'un çizgi romanlardaki base formu göksel varlıkları falan tekliyordu. Biraz daha bilgelik kazandığı formları bundan çok daha fazlasını başardı. Yani Thor bir noktadan sonra çoklu evren dışında kalan varlıklara meydan okumuştu. Aslında bana soracak olursanız Rune King Thor, Thor'un base formu sayılmalı. Mesela Odin'in base formu bilgelik kazandığı formu değil mi? Bu mantıkta düşündüğümüzde aslında Rune King Thor'da Odin gibi bilgelik kazanmış bir varlık oluyor ve bu durumda Rune King Thor'un da Thor'un base formu olması lazım. Evet, Herald of Non-Thor falan bunlar ekstra güç almış olan formlar ancak Rune King Thor işin içine girdiğinde elbette Omni-Man'i kolay bir şekilde tokatlardı. Biliyorsunuz ki Omni-Man'in sahip olduğu güçler ilerleyen sayılarda hiç değişmedi. Kendisi sadece biraz daha güçlendi, imparator oldu ama asla Thor'la boy ölçüşebilecek kadar güçlü değildi. Muhtemelen Omni-Man dizi evreninde gösterilen Thor'la da baş edemezdi. Çünkü dizi içerisinde gösterilen Thor da çizgi romanlardaki Thor'du. İşte bu nedenle Invincible Multiverse'e göre de yine Thor'un Omni-Man'den güçlü olması gerekiyor. Omni-Man'in kullandığı ekstra bir silahı yok ve Thor'da Mjolnir'de Stormbreaker'da olsa fark etmez çünkü Viltrumite'lara zarar vermek güçlü varlıklar için göründüğünden çok daha kolay. Evet dostlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka içerikler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.